Hiç rüyanızda sadece birkaç dakika içinde koskoca bir ömrü yaşadığınız oldu mu? Peki bu yaşadığınız şey beyninizin usta bir kurgusu mu, yoksa zamanın gerçekten esnediği gizemli bir an mı? Hadi gelin bu işin aslını beraber çözelim. Eminim çoğumuza tanıdık geliyordur bu his. Gözümüzü bir anlığına kapatıyoruz, içeride yıllar geçiyor, maceralar yaşanıyor, sonra bir uyanıyoruz, saat yerinden oynamamış. Kafamızda deli sorular. İşte bu bölümde tam da bu kafa karışıklığının peşine düşüyoruz. Sıkı durun, çünkü bilimsel cevap biraz şaşırtıcı. Rüyalarımızın içindeki zamanı kronometreyle ölçtüğümüzde gerçek hayattaki zamana neredeyse birebir uyduğunu görüyoruz. Hatta bazen biraz daha yavaş aktığı bile oluyor. Yani o saatler geçti hissi var ya, tamamen beynimizin bize oynadığı bir oyun, bir kurgu. Peki beynimiz bu kadar gerçekçi bir illüzyonu nasıl yaratıyor? Gelin adım adım gidelim. Önce gerçek zamanla rüya hissi arasındaki farka, sonra uykunun yapısına, laboratuvar deneylerinin bize ne anlattığına, beynimizin kurgu hilelerine, duyguların zamanı nasıl büktüğüne ve son olarak da bu konudaki efsanelere bir göz atacağız. İlk olarak gelin olayın temelindeki çelişkiyi masaya yatıralım. Bir yanda kronometrenin ölçtüğü gerçek saniyeler var, diğer yanda bizim saatler gibi hissettiğimiz rüya anları. Bu ikisi nasıl bir arada olabilir? Şimdi gelelim bazı rüyaların neden diğerlerinden daha uzunmuş gibi geldiğine. Bunun cevabı her gece beynimizde kurulan o muhteşem yapıda, yani uykunun kendi mimarisinde saklı. Biliyorsunuz, uyku dediğimiz şey yaklaşık 90 dakikalık döngülerden oluşur. Gece ilk yattığımızda o film gibi hikayesi olan rüyaları gördüğümüz REM evresi oldukça kısadır. Ama sabaha doğru yaklaştıkça REM uykusu resmen roketliyor ve süresi gitgide uzuyor. Yani bu sadece bir his değil, tamamen biyolojik bir gerçek. Hani o sabah uyandığınızda aklınızda kalan capcanlı rüya var ya, işte onun size saatlerce sürmüş gibi gelmesi tesadüf değil. Çünkü o rüyayı gördüğünüz REM evresi, gecenin önceki evrelerine göre gerçekten de çok daha uzundu. Peki, tamam, biyoloji bir yana, bilim insanları bir rüyanın içindeki zamanı, saniyeleri nasıl ölçüyor olabilir ki? İşte burada sahneye rüyada olduklarının farkında olanlar, yani lucid rüya görenler çıkıyor. Ve onların yardımıyla yapılan deneyler bize inanılmaz şeyler söylüyor. Yöntem gerçekten dahiyane. Düşünün, rüyanın içindesiniz, rüyada olduğunuzu anlıyorsunuz ve dışarıdaki bilim insanlarına gözlerinizi sağa sola oynatarak "Tamam, ben hazırım, göreve başlıyorum" sinyali veriyorsunuz. Sonra rüyanın içinde sakince 10'a kadar sayıp bitince yine gözlerinizle "Bitti" diyorsunuz. Araştırmacılar da bu iki sinyal arasındaki süreyi ölçüyor. Peki sonuç ne dersiniz? İnanılmaz ama gerçek, rüyada 10'a kadar saymak, uyanıkken 10'a kadar saymakla neredeyse birebir aynı süreyi alıyor. Yani o filmlerdeki gibi rüyada geçen bir dakikanın gerçek hayatta 10 yıla bedel olduğu bir alem değil burası. Zaman hızlanmıyor. Hatta olay daha da ilginçleşiyor. Yürümek gibi daha karmaşık bedensel görevler rüyada yapıldığında gerçek hayattakinden bir tık daha yavaş tamamlanıyor. Bu bulgu o rüyada zaman hızlanır efsanesini tamamen çürütüyor aslında. Madem zaman hızlanmıyor, hatta yavaşlıyor, peki biz nasıl oluyor da dakikalar içinde bir ömür yaşamış gibi hissediyoruz? İşte cevabı beynimizin içinde oturan o dahi yönetmende, yani onun kurgu masasında gizli. Bu söz aslında bütün sırrı açıklıyor. Düşünsenize, beynimiz bütün hayatımız boyunca bizi izledi. Neye güldük, neyden sıkıldık, neyi heyecan verici bulduk, hepsini biliyor. İşte rüyada da bu bilgisini kullanarak sıkıcı kısımları atıyor ve sadece ilgi çekici anları birbirine bağlıyor. Beynin en büyük numarası ne biliyor musunuz? Sahne atlamaları. Bir an evdesiniz, pat. Bir sonraki an okyanusun ortasında bir gemidesiniz. Aradaki yolculuk, beyin o sıkıcı kısmı kesti attı. Ama zihnimiz o yolculuk yaşanmış gibi aradaki boşluğu dolduruyor ve zamanın geçtiğini varsayıyor. İşte o ömür gibi his tam olarak bu kurgudan doğuyor. Peki bu kurgu masasının dışında zaman algımızı alt üst eden başka ne var? Tabii ki rüya sırasında hissettiğimiz o yoğun duygular. Hani bir kabus görürsünüz ve sanki her şey ağır çekimde olur ya, bir canavardan kaçarken adımlarınız bir türlü hızlanmaz. İşte bunun sebebi o anki yoğun korku ve stres. Beynimiz o kadar çok şeye odaklanmaya çalışır ki adeta işlemcisi yavaşlar. Bu yüzden de zaman genişlemiş, yavaşlamış gibi gelir. Aslında burada iki farklı şeyi karıştırmamak lazım. Biri, beynimizin anıları milisaniyeler içinde geri çağırması. Bu, sanki bir dosyayı anında açmak gibi, çok hızlı. Diğeri ise rüya görmek. Rüya,
o dosyalardaki bilgilerle sıfırdan gerçek zamanlı bir film çekmek gibi. Biri anlık bir veri akışı, diğeri ise saniyeler hatta dakikalar süren bir deneyim. Tamam, artık bayağı bir şey öğrendik. O zaman bu bilgilerle donanmış bir şekilde hadi gelin en popüler 3 efsaneyi şöyle bir yerle bir edelim. Mit 1. Rüyada yıllarca yaşayabilirsin. Gerçek, tamamen koca bir yalan. Bu sadece beynin kurgusu. Laboratuvardaki kronometreler ne diyor? Dakikalar, yıllar değil. Mit 2, rüyalar sadece REM uykusunda olur. Gerçek? Hayır, o meşhur film gibi rüyalar evet, genelde REM'de ama uykunun diğer evrelerinde de daha böyle düşünce gibi daha silik rüyalar görmeye devam ediyoruz aslında. Ve son mit, numara 3. Rüyadaki zaman algısı tamamen rastgeledir, kafasına göre takılır. Gerçek? Hiç de değil. Artık öğrendik, gecenin hangi saatinde olduğumuza, rüyada ne hissettiğimize, ne yaptığımıza bağlı. Yani aslında belli kuralları var. Hatta size küçük bir ev ödevi. Bu gece yatmadan önce kendinize deyin ki, eğer rüyamda olduğumu anlarsam 10'a kadar sayacağım. Eğer başarırsanız uyandığınızda rüyadaki sayma hissiyle uyanıkken sayma hissini bir karşılaştırın. Kendi beyninizin size nasıl oyunlar oynadığını ilk elden görmek için müthiş bir yol. Yani özetin özeti ne? Kilit nokta şu. Rüyalarımızın kronometreyle ölçülen zamanı gerçek hayata çok yakın. Ama bizim hissettiğimiz zaman, işte o beynimizin kurgu masasında tamamen baştan yaratılıyor. Rüya, zamanı büken sihirli bir yer değil, beynimizin bize özel hazırladığı kişisel film sadece. Şimdi sıra sizde. Sizin kişisel rüya sinemanızda zamanı en çok ne uzatıyor? Bitmek bilmeyen bir kovalamaca mı, yoksa cevaplayamadığınız o ağır çekim sınav anları mı? Deneyimlerinizi yorumlarda yazın, merakla bekliyoruz. Hatta belki bir sonraki bölümde o bitmek bilmeyen kabusları nasıl kısaltırız ona bakarız, ne dersiniz? Hoşça kalın.